8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berrin Pehlivan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. İlk sorumla başlamak istiyorum. Sağlık turizmi konusundaki planlarınız nelerdir hocam? Ülkemizin sağlık turizmindeki yeri nedir aynı zamanda? Evet, Türkiye son dönemlerde sağlık turizminde çok fazla ön plana çıkmaya başladı ve bizim yüzümüzü en çok güldüren konulardan biri. Ancak sağlık turizmi deyince genelde akla saç ekimi ve estetik uygulamalar geliyor. Evet. Aslında onkoloji de son derece çekici olmaya başladı. Ülkemizi çekici hale getirmeye başladı. Kanser hastalarına hem kendi hastalarımıza hem de dışarıdan gelen hastalarımıza son derece iyi hizmetler sunabiliyoruz. Dünyada uygun olup da bizde uygulanamayan çok fazla tedavi yok zaten proton terapi haricinde. Ve doktorlarımızın kalitesi, hastanelerimizin kalitesi sayesinde birçok insana hizmet vermeye başladık. 2023 yılında 1,5 milyon turistin sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Ama bunların dediğim gibi çoğunluğu belki estetik uygulamalar ama kanserde giderek daha fazla yerini alacak gibi gözüküyor. Aslında daha çok Türkiye Cumhuriyetleri ve Arap ülkelerinden alıyoruz ya da Balkanlardan alıyoruz ama doğru adımlar atılırsa Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa'nın birçok ülkesinden de pek çok turisti çekmemiz mümkün. Sağlık tedavileri için gelen birçok turisti çekmemiz mümkün. Benim de gözüm açıkçası Amerika'da ve Kanada'da bu konuda da gerekli altyapıyı hazırlamaya çalışıyorum şu an. Çok yakında oralarda açılacağız. İnşallah hocam. Hocam bu kanser konusunda sizin değişik bir yaklaşımınız olduğunu ben biliyorum zaten. Bu noktada özellikle sağlıklı yaşam ya da kanser özelinde konuşursak kanserden korunabilmek mümkün mü? Bence yani kanser olan hastayı tedavi edebilmektense herhalde yakalanmama, Evet. korunma olayı çok daha önemli diye düşünüyorum. Biz Covid döneminde gördük zaten. Dünya sağlıksız olanı sevmiyor. Kimin ek sorunu varsa, kalp hastalığı gibi, diyabet, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi onlar daha yüksek riskli gruptaydı. Daha çok can aldı belki. O yüzden de bizim aslında yeni yüzyılda, 21. yüzyıl bilim ve teknolojisinde yapmamız gereken şey sağlıklı kalmaya çalışmak. Biz kanseri artık büyük oranda tedavi edebiliyoruz ama kanserde en bilinen yanlışlardan, doğru bilinen yanlışlardan biri kanserin bizim kaderimiz bir hastalık olduğu, genlerimizden kalıtsal olarak bize geldiği doğrultusunda. Oysa %15 sadece bunun oranı ve biz %80-85 yanlış seçimlerimizden, yanlış yaşam tarzımızdan dolayı kanser oluyoruz. Ama burada bizim bir onkolog olarak bu konuya ilgi duymamın asıl sebebi belki onkolojik tedavilerde genetik testlerin bizim pratiğimizi nasıl değiştirdiğini ve nasıl başarılı tedaviler yaptığımızı görmemizden kaynaklanıyor. Çünkü genetik testler gerçekten herkesin kanserinin birbirinden farklı olduğunu ve herkesin farklı tedavilerle tedavi edilmesi gerektiğini bize gösterdi. Aynı şey sağlıklı yaşam için de mümkün. Çünkü hepimizin genetiği birbirinden farklı. Aslında biz özel hayatımızda nasıl kendimize özel davranılmasını istiyorsak, nasıl kendimizi özel hissetmek istiyorsak, sağlıklı yaşam konusunda da aynı şeyi beklemeliyiz. Herkese uyan bir reçeteden, herkese uyan bir diyet protokolünden ya da bir ilaçtan, takviyeden bahsetmek artık mümkün değil. Bu 21. yüzyıl bilim ve aklına uymuyor. Zaten bunu çıkıp da ekrana ya da sosyal medyada uyaran bazı meslektaşlarım var öneren. Onlara güleyim mi, kızayım mı bazen ben de arada kalıyorum. Çünkü hepimiz farklıyız ve herkese uyan bir reçete yok. Örneğin kendi genetik testimden bahsedebilirim ben. Yaşam genetiği testi yaptığımda ozon tedavisi yaptırmamam gerektiği ortaya çıktı. Herkese ozon tavsiye ediliyor biliyorsunuz. Herkese sabah kalktığınızda bir kavanoz suya zerdeçal, zencefil, işte limon ekleyin. Ama zerdeçal benim karaciğerde zaten yavaş çalışan bir grup enzimi daha da yavaşlatıyormuş. O yüzden de hepimiz birbirimizden farklıyız ve yaptırabiliyorsak tabii genetik testlerle hayatımıza şekil vermeliyiz. Tek bir reçete, dediğim gibi tek bir ilaç tavsiyesi ya da bizi kurtaracak tek bir diyet yok.
O yüzden de artık 21. yüzyılda olduğumuzu, bilimin bize hizmet ettiğini, bilimin her gün geliştiğini, değiştiğini kabul etmemiz ve bizim hem onkolojik tedavilerimizi ama daha da önemlisi kanser olmamak ya da kronik hastalık sahibi olmamak için yapacaklarımızı kendi doğamıza, kendi genetiğimize uygun bir şekilde planlamamız gerekiyor. Tabii ki genetik testler biraz pahalı ama bunlar ne kadar çok istenirse o kadar ucuzlayacak. Bunları yaptıramıyorsak da, bunları yaptıracak maddi, manevi gücümüz yoksa da yapacağımız şey algımızı kendimize çevirmek aslında. Çünkü algımızı kendimize çevirdiğimizde biz aslında büyük oranda bize neyin iyi gelip neyin kötü geldiğini fark edebiliyoruz. Sadece fark etmemeyi tercih ediyoruz çoğu zaman. Ama biraz algımızı kendimize yönelttiğimizde, biraz ekrandan bize tavsiye edilenlerden ya da komşumuzun kullandığı takviyelerden kendi konsantrasyonumuzu alıp kendimize döndüğümüzde aslında büyük oranda bu işi çözebileceğiz. Çünkü bu genetik testleri yaptığımız insanlarda da çoğu zaman görüyoruz. Biraz olsun algısı, konsantrasyonu kendinde olanlar zaten daha önce bizim söylediklerimizi büyük oranda fark etmiş ve uyguluyor oluyorlar ya da. O yüzden artık her şey çok değişti. Yani burada söylemeye çalıştığımız şu, daha net bir mesaj açısından söylüyorum. Bu tip testler için bir hastalık sahibi olmaya gerek yok. Yok, hayır, aksine ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar iyi olur. Ve hasta olmadan bunu yapıp bizim bundan sonraki yaşam stilimizi ona göre belirlememiz gerekiyor. Hangi takviyeleri alacağız, nasıl besleneceğiz, hangi sporu yapacağız, hangi konuda desteğe ihtiyacımız var, yanlış yaptıklarımız neler. Bütün bunları aslında kendi doğamıza, kendi genetiğimize uygun bir şekilde planlamamız mümkün ve bu tabii ki vücudumuz çok fazla hasara uğramadan erken yaşlarda yapılırsa, yani 25-30 yaşından sonra çok daha uygun olacaktır. Çocuklara da bu testler yapılıyor ama tabii ki çocuklara bu testi yaptığımızda anne babanın bunu tolere edebilecek ve uygun şekilde çocuğunu yönlendirebilecek düzeyde olması gerekiyor. Çünkü çocuk birden çok kıymetli ya da kıymetsiz olabilir ailelerin gözünde. Şu an sadece sporcu genetiği yapılıyor çocuklara ama bu testleri herkese uygulamak mümkün ve bizim bundan sonraki geri kalan yaşamımızda nasıl yaşamamız gerektiğini bir anlamda ona göre şekillendirmemiz bizi çok daha doğru sonuca ulaştıracaktır. Önemli olan hasta olmamak. Hasta olmamak için de genlerimize göre, kendi doğamıza göre yaşamamız gerekiyor. Tabii ki bunları yapamadık. Bir şekilde hasta olduk, kanser olduk ya da başka bir kronik hastalığımız var. O zaman da yapmamız gereken şey zaten mümkün olduğunca erken dönemde başvurmak doktora ve bir şekilde tedavimizi yaptırmak. Çünkü çoğu zaman biz kanser tanısından ya da alacağımız hastalığın tanısından korktuğumuz için doktora başvurmuyoruz. Kendimizdeki değişiklikleri fark ettiğimiz halde. Oysa erken dönemde doktora başvursak bu iş belki radyoterapiyle, cerrahiyle çok küçük lokal tedavilerle halledilebilecekken sonrasında yaygın hastalıkla karşımıza çıkıyor tabii ki kanser hastaları ve o zaman da bizim işte o biraz tedavi etmekte zorlandığımız ya da hastayı tedavi ederken yıprattığımız tedavileri uygulamaya başlıyoruz. Sistemik hastalıklarda olduğu gibi kemoterapiler, ilaç tedavileri, akıllı ilaç, immünoterapi artık bizim pratiğimizi, rutinimizi çok değiştirdi. Aldığımız cevap oranlarını arttırdı ama yine de zahmetli bir sürece giriyorlar. Oysa erken evrede biz başvurursak bütün bunları belki de maruz kalmak zorunda kalmayacağız. Ailesinde kolon kanseri öyküsü olan birine kolonoskopiyi erken yaşlarda başlamak lazım. Sigara içen birine mutlaka 50 yaşından sonra düşük dozlu tomografi çekmek lazım. Bunlar bizim sigorta paketimiz içerisinde olmayabilir ya da herhangi bir doktora başvurduğumuzda onların düşünebileceği bir şey olmayabilir. Eğer kanserden korkuyorsak, ailemizde varsa ya da yaşam tarzımızdan dolayı kanser olma eğilimimizin fazla olduğunu düşünüyorsak o zaman evet bir onkoloji kliniğinden, onkoloji doktorundan görüş almak ve ona göre ilerlemek çok daha iyi olacaktır. Aslında sadece onkolog olarak düşünmeyin, onkolojiyle ilgilenen cerrahlar da bu işi yapabilir ama yine de tabii ki onkologlar çok daha doğru almak lazım, bir görüş almak daha lazım. doğru yönlendirecektir. Yani hikaye varsa aile Şüpheleniyorsak geçmişinde kendimizde, muhakkak öncesinde bir muayene olmak lazım. Tarama gerekiyorsa muhakkak taramayı yaptırmak lazım. Evet, o hastanelerdeki check-up'ların hepsi kanser check-up'ı değil. Evet. O yüzden hani onları yaptırdık, içimiz rahat olsun diyemeyeceğiz.
biraz daha dikkat ve özen Seyircilerimize gerektiriyor. de buradan duyuruyoruz. Her check-up, her kanser taraması anlamına gelmiyor. O yüzden onkologdan kesinlikle tavsiye, görüş almalarını öneriyoruz diyoruz. Çok Kesinlikle. teşekkür ederiz hocam. Çok Ben sağ teşekkür olun. ederim. Çok Sağ teşekkür olun. ederiz. Teşekkürler. Bugünkü misafirimiz radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berrin Pehlivan idi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.